Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizi Hindistan'ın en özel ve en güzel yerlerinden bir tanesine götürmeye çalışacağım. Fakat bugün hava birazcık bulutlu ve polislerle, askerlerle konuştuk. Gideceğimiz yolun kapalı olma ihtimali, çok ağır kar yağışı altında olma ihtimali varmış. Gidip gidemeyeceğimiz belli değil. Fakat şansımızı denemeyi sonuna kadar istiyoruz. Herkes hazırlanıyor. Şu an sabah saat 7. Yola çıkmak üzereyiz. Eğer başarabilirsek Hindistan'ın en güzel coğrafyalarından bir tanesine Pangong Gölü'ne götüreceğim sizi. Yola çıktık. Şimdi yüksek irtifanın hazırlıkları yapılıyor. Hazırlıklar yapılmaya çalışılıyor. Henüz tankı açamadı abi. Beyhan abla tarafından kontroller yapılıyor. Ve bu gezide de bize keşiş kapıyı kapattı. Keşiş rehberimiz bu gezide de bize eşlik edecek. Okey. Yep. Ablacığım iyi misin? Her şey yolunda mı? Yolunda. Cüle. Yolunda gitsin diyerekten şey yaptık. Cüle. Haydi iyi yolculuklar o zaman. Hadi öyle olsun. Dünkü yolculukta Beyhan abla yanımızda değildi. İrtifa yüksekliğinden dolayı kendini çok iyi hissetmedi. Ona bir oksijen tüpü ayarladık. Hostelde kaldı ve dinlendi. Bugün ona yanında taşıyabileceği bir oksijen tüpü ayarladık. Az önce gördüğünüz gibi öbür arabada Beyhan abla, Hülya abla, Saadettin abi ve keşiş rehberimiz var. Bu arabada da Derya, Caner abi, Naz ve ben varım ve Kaşı abi var. Tabii ki bu arabada da bir neyimiz var? Bir yaralımız var. Bir gazimiz de bu arabada var. Nazcığım, senden dinleyebilir miyiz? Hemen oksijen tüpünü göstermek isterim. Daha seyyar. Şöyle. Aynen. Seyyar bir oksijen tüpümüz var. 5000 metreye uygun ayarlanmış. Ve az önce bir de bel sakatlığından bahseder misin? Ya onu hiç açmasak. Neden ya? Bu çok ilginç bir şey. Evet, bir ufak sakatlık geçirdim. Kısmi felç de diyebiliriz. Kötürüm kaldı. Hindistan'da eczaneye girmek, bir eczacıya iğne yaptırmak falan herkese nasip olacak bir şey değil. Meslektaşımı görmek iyi de geldi be. Eli hafif miydi? Eli hafifti, evet. Gezide ve ekipte durum bu arkadaşlar. Şimdi yola çıktık. Hindistan'ın en özel göllerinden bir tanesine gidiyoruz. Şu taraftan bayağı yağmur geliyor. Gördüğünüz üzere ve bayağı da hızlı geliyor. Şöyle bir drone uçurup şuradaki güzel tapınağı çeksem mi falan diye düşünüyordum ama yağmur sanırım bizi yakalayacak. O yüzden yola devam ediyoruz. Sakat gördün mü? Gördüm. Bugün yine böyle köy gibi bir yerde kahvaltı molasına durduk. Bir önceki videoda da gördüğünüz gibi böyle yol kenarı dinlenme tesisi burası. Burada yine patatesli paratha yiyeceğiz. Bir bakayım mutfaklarına. Şöyle ışık açayım bakayım. Oh, masala çay. Burada da Beyhan ablanın sıcak suyu kaynıyor. Burada da paratha yapılıyor. Paratha bu hamurun şu patatesli harçla karıştırılıp sonra tavada böyle pişmesiyle yapılan bir çeşit gözleme. Sabah kahvaltılarında çok güzel gidiyor. Her yerde de bulunuyor kolaylıkla. O yüzden paratha yiyoruz. Altı da ne güzel yanıyor. Ben ocağı böyle yaksam annem bana kızar. Oh! बहुत अच्छा. Caner alsana onu. Güzel mi abla, ne diyorsun? Güzel ama biraz acı. Acı. Bunlar patatesli acılı olanlar. Biz sade yiyeceğiz. Mekanımızın içi de böyle biraz karanlık. Bu patatesli gözlemeleri
böyle bölüp sonra şu fasulyeli sosun içine bandırıyoruz. Tabii bandıramadım. Tek elimi kullandığım için. Oh. Ye bakayım. Oh, güzel mi? Çok iyi. Üzerine biraz bal mı döksek acaba ya? Yok De ha. var mı? Aynen ben de. Balımız da var. Ta Türkiye'den. Keşiş de böyle hayatta çocuklarını izleyen anne gibi besliyor bizi sağ olsun. Hava gittikçe kötüleşiyor. Keşişimiz diyor ki gidişe izin vermiyorlar diyor. Ha. Hava kötü olduğu için geçişe izin vermiyorlarmış. Durun dedim, bir dakika dedim, ben polisle bir konuşayım dedim ya, hemen halledeceğim. Bekleyin siz. Bless you. Thank you. Do you say anything specific after Tapshu? No. In Tibetan language? We say long life. Long life. Yeah. Good. Long life. Bir sürü araba burada bekliyor. Polis hiçbirini daha ileriye bırakmıyormuş şu an için. Cüle! 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 Heavy snowfall. No permission. Heavy snowfall on the top. Heavy snowfall. Yeah. Of. Çok kar yağıyormuş. Yoğun kar yağışı var diyor. This side is open. No. Open nehi. Open nehiymiş. Polis izin vermiyormuş. Bir de ben gideyim şu polisin yanına bakayım. Bayağı iki hem sağda hem solda 10'ar 15'er arabalık kuyruk var. Şu taraftan zaten çok ciddi yağış geliyor. Bu taraf açık ama gideceğimiz gölde kar yağışı varmış. Yol kapalı ve gitsek de hiçbir şey göremezmişiz. Zaten polisler de bırakmıyormuş. Buradan sonra geçiş yokmuş. Cüle! Keşişler burada gördüğünüz gibi inanılmaz saygı görüyorlar. Polis ya da asker bilmiyorum kalktı, yerini verdi keşişe. O da oturmak istemedi. Nezaketen. Şimdi hiçbiri oturmuyor. Bakalım ne olacak. Diyor ki turistler ve buranın yerlisi olmayanlar buradaki dolaşım iznini göstermek zorundadırlar diyor. Biz de buraya gelmeden önce bir izin aldık. İnternetten bir form doldurduk, pasaportlarımızı falan yükledik. O izinle birlikte Pangong Gölü'ne gidilebiliyor. Ama iznimiz olsa da hava şartları izin vermediği için şu an birazcık burada bekliyoruz. Tabelayı dilek ağacına çevirmişler. Tabelanın ne olduğu da belli olmuyor. Üstüne herkes dileğini dilemiş. Çaputunu bağlamış. Arabada biraz dinlenin diyor, biraz oturun bekleyin diyor. Bekleyeceğiz. Şöyle bir 1-2 saate yoldaki karı temizlerlerse eğer ve hava güzel olursa gidebilirmişiz. Ama 2-3 saat beklememiz gerekirse o zaman geri dönüşümüz de sıkıntıya gireceği için o zaman gidemeyiz diyor. O yüzden şimdi oturacağız ve bekleyeceğiz. Cüle. Bekliyoruz. Arabada oturun dinlenin dediler. Olur. Dinlenelim. Yaklaşık 1 saat bekledikten sonra yolu açtılar. Şimdi yola çıktık. Dönüşümüz birazcık karanlığa kalacak muhtemelen ama hiç yoktan iyidir. Orada güzel bir manzara yakalayabilirsek şahane olacak. ...4100 metreye çıktık. Kulaklarımız tıkanmaya başladı. Ve karşıda da teras yollar devam ediyor. Yolda çalışma var. Tıkandık yine. Keşfe gidelim. Bu yol zor açılır. Aşağı yukarı 1 saatte buradayız arkadaşlar. Öbür taraftan da kamyonlar falan geliyor. Bu iş zor. Bakın. Cüle!
Bekleyeceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. Biraz da burada bekleyeceğiz. Ama manzara çok güzel. Ve hafif hafif kar atıştırıyor. Derya. Bekleyeceğiz zaten. Şurada bir şöyle açma germe mi yapsak, yoga mı yapsak bir 4200 metrede? Hadi yapalım. Hadi gel. Hadi. Bekleyeceğiz zaten. Beli Neyin sakatlar. açması gelmesin ya, gidin Allah aşkına. Beli sakatlar kalsın. Şurada şöyle hazır güneşi bulmuşuz. Böyle güzel havayı bulmuşuz. Çok mantıklı. Selamlamayalım mı güneşi? Ne istiyorsun? Nasıl duruyor? Gayet güzel. Düşmeli hareketler yapmayalım ya. Tamam, ne yapalım? Bilmiyorum. Guru sensin, yogi sensin. Tamam, biraz esneyelim işte. Ayaklarını şu kalça genişliğinde aç. Aldığın nefesle yüksel. Güneşe mi dönmemiz lazım? Valla ben bu tarafa döndüm. Ben de döneyim. Biraz şöyle geriye doğru git. Bu eğimi ekleyince maksimum bu oluyor. Ya ben de eğilemiyorum hocam. Evet, benim bir de böyle yapabilirim. Benim bir tane favori yoga pozisyonum var. Şavasana. Şavasana! Sırt üstü yere yatıyorsun ve uyuyorsun. O zaman benim de favori pozisyonum. Bu badireyi de atlattık arkadaşlar. Naz, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Diskler, miskler, her şey yerinde mi? Diskler oturdu ya. Evet, bayağı yani omurgam hiç olmadığı kadar iyi durumda. Şimdi şu an. böbrek taşı düşürecek. ...4500 metreye geldik ve hala karşı dağlarda böyle yukarı giden yollar görünüyor. Bakalım bugün başımıza daha neler gelecek. Düştük canım. Düştük. Şöyle. Şöyle. Buraya gelirken hiç böyle yollardan geçeceğimi tahmin etmiyordum ya. Ben yine asfaltı iyi kötü gideriz diye düşünmüştüm. Burası bayağı sert çıktı. Düştük canım, düştük. Yoldan da inanılmaz bir sis kalkıyor. Öndeki araba dörtlü yaktı. Öndeki arabanın görüşümüzden çıktı. Kar yağışını görüyor musunuz bilmiyorum. Yakalayabilirsem elimle size göstereceğim. Yakalayamıyorum. Çığ bölgesiymiş burası. Zaten kar inanılmaz arttı. Çığ bölgesi. Öyle yazıyor. Avalanche area yazıyor. Avalanche danger zone. Evet, her yerde hakikaten 4-5 santim olmaya başladı kar. Bakalım daha ne kadar artacak acaba? Yolu kapatır mı? Sisten de hiçbir şey görmüyoruz. Hiç. Öndeki araba nerede? Arkamızda araba var mı? Hiçbir şey görmüyoruz. Cüle! Yolda da kar başladı. Oo, bizim arabanın tekerleri de kabak. Oo.
Coming back, so problem. Coming back so problem. Tomorrow problem is your ticket confirm. Ha. You can check. ठीक है adam kira tut gene tongare igen dak selus ba Geri dönüş çok ciddi problem olacak dedi diğer şoför. Arabadan inerken düşüyordu zaten. So we go back? yeah No more? Geri dönüyoruz sanırım arkadaşlar. Sanırım geri dönüyoruz. Lake will be like this, right? Yeah. And it is dangerous. Dangerous. You waste the We can ticket. go back. Yeah. From here, or a little bit go inside more. Up to you. Up to you, you are the guide. Yeah, I'm guide. You are the leader. But I have the option, give you option. Because, I don't know the but road weather is situation like, ahead. this, other side, this Yeah. side, Okay, then we can go back. yeah. Here. Long lang diglo again. Long lang diglo again. So we Dönüyoruz. see Tiksemanasi, right? Okay. More in the light. Okay. Evet, gezimiz burada bitti. Gel. Yong. 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 Roko. Evet, arkadaşlar biz yarın uçakla Delhi'ye gidiyoruz. Delhi 44 derece bizi bekliyor. Ve ben şu an kar üstünde yürüyorum. Gerçekten Hindistan bize daha ne gösterebilirsin acaba? Beni daha ne kadar şaşırtabilirsin? 11 ay geçirdim. Hala şaşıracak bir şey çıkıyor ülkeden ya, inanılır gibi değil. Evet, arabamız döndü. Gidiyoruz arkadaşlar, dönüyoruz. Macera burada bitti. O kadar yol ama maalesef bitirdi bizi. Hava muhalefetinden dolayı gezimize devam edemiyoruz ve yarın 44 dereceye gidecek olmak hala aklımdan çıkmıyor yani. seni Hindistan'a. Evet ya, bu sıcak kötü ya. Dondum. Burası gene güzel ya. Kartopu savaşı mı? Arkadaşlar karlı şakalar yapmayalım. Lütfen. Yarın 44 derece, bugün eksi 40 derece ya. Karlı şakalar yapmayalım arkadaşlar. Üşüyoruz. Hindistan'da kartopu oynayamayız. Arkadaşlar arabalar da kayabilir ha, dikkat edin. Olmaz ya, o kadar da değil ya. Dondum. Baba çıkar biraz sobayı yak. Yak kuzineyi yak. Donduk. Hava sıcaklığı -5 derece. -5. Aa kayıyor. Kayıyor mu? Durdu. Biz gidelim abi, biz bir an önce yuvamıza inelim. Evet. Arkadaşlar Keşişli abimiz kendi manastırını gezdiremedi bize bir türlü. Vakit yetmedi, kapandı. Lamalar Biz gitti. gitmek istemedik. Biz gitmek manastıra istemedik doyduk. falan. Adam ne yaptı? Dua etti herhalde. dua edip kar yağdırdı ya. Geri dönüyorduk, döndü bize şey dedi. Tikse manastır. Ya kucağıma düştünüz dedi resmen. Gideceğiz artık. Biz de dedik ki Tikse manastır. Bu bölgede görmediğimiz manastır bir o kaldı resmen. Bütün manastırları gördük. Orayı da görmeyelim artık, şu göle gidelim demiştik. Kar yağdı. Dayı bizi niye geriye çektiriyorsun ya? Geçsene kenardan. Öbür araba nereye gitti? Düştü mü ya? Yok. Şu abi de gelsin ya. Bunda da Suzuki var minnacık ya. Bu yolculukta kaç metreden geri döndük? Hemen bu bilgiyi paylaşayım. Derya da merak etti. 5100'deyiz Derya. 5100 metreden geri döndük arkadaşlar. 5000 metrede kartopu oynamadım demezsin. Çok güzel bir deneyimdi canım. Yol boyunca bütün manzaralar harikaydı. Gerçekten Sağ ol, sol. çok. Memlekette çok göl var ya. Bunlardan 7 tane var 7 göllerde. Hepinize gitmeye tavsiye ediyorum. 7 göller gerçekten çok güzel. Abiyi durdurduk. Kar selfiesi çekeceğiz. Buraya kadar gelmişiz, selfiesiz gitmeyelim dedik. Selfie. Selfie. Kaşı abi. Gel sen de gel. Çekiyorum. Çektim. Naz elini çek. Bakamıyorum. Ben de bakamadım ki gördüm. Video kaydına da aldık arkadaşlar. Her türlü kanıtımız var. Keşişle bir kar fotoğrafı. Can we have a picture together in the snow? It looks amazing. Abi bizi çeker misin abi?
mı? Oksijenim mi istiyorsun? Evet ya, yukarılarda basacaktık. Yukarı çıkamadık. Şu oksijene bir basalım en azından. Atacağız nasıl Bir olsa. fırt 50 rupiya. 50 mi? Arkadaşlar, 50. burada Oo, oksijen very bile parayla. expensive. Beni ilgilendirmez. Ben çok para verip aldım. Oh yarası koçuma. Ben biraz fazla. Kenarlardan kaçtı gibi hissettim ama birazcık. 100 rupiya. Basmıyorum ya. Dibinde kalanı sıyırdım. गाड़ी सब जो मिलता है लूसो तो लूसो Çevirisini मोबाइल yapayım तो mı? है यार दिन नेट ही ना Cüle! Çevirisini yapayım mı? Evet abi, ne dediler? Biraz önce şu yandaki çocuk ağzına bir tüp soktu. Arkadaşlar ne yaptığını ben de tam olarak bilmiyorum. Dağa gidemedik. O zaman dedik ki keşiş rehberimizin tapınağını ziyaret edelim. Onun tapınağını ziyaret etmek için Tikse Manastırı'na geldik. Burası hem onun eğitim aldığı lama yani keşiş olduğu hem de yaşadığı yer. Şimdi bize tapınağını gezdirecek. Korktuk ya, ne yapıyorsun? Tövbe ya. Bir şey geldi zannettim. Sen nereden biliyorsun böyle şeyleri, İzmir kızısın sen? Bizim İzmir'de botlar çok vardır. Gezine kaçıncı kılı? Fail. Dın dın. Daha iyice olması lazım. Yani Leh ve Ladak'taki neredeyse bütün tapınakları gezdik. Ama hiçbiri burası gibi değil. Şu manzaraya bir bakın arkadaşlar, bu nedir? Burada insanın rahip olup ömrünü geçiresi gelir zaten yani. Ben de bu kültürün içinde doğsam şikayet etmezdim burada yaşamaktan. Bir bakın güzelliğe. İrtifa biraz yüksek, o yüzden nefes nefese konuşuyorum. Dalai Lama, eğer bilmeyenler varsa hemen bir küçük anlatım yapayım. Dalai Lama Budistlerin şu anki ruhani lideri aslında ve en üst seviyede saydıkları insan. Şu aşağıda böyle güzel bir bahçe ortasında sahnemsi bir yer var. Dalai Lama buraya geldiğinde, Leh'e geldiğinde derslerini orada veriyormuş. Onun için yapılmış. Dua çarklarımızı bulduk. Hemen çevirelim. Tık tık. Bizim keşişimiz bu manastırın ofisinde çalışıyormuş. Manastırın işlerini yapan bir insanmış. Burası da çalıştığı kısım, ofis. Cüle! Orada da çalışan insanlar var zaten şu an. Bu manastır bitirmiş işi ya. Beyhan ablayı orada tapınağa bıraktık. Biz de rehberimizle birlikte bu muazzam yapıyı gezeceğiz. Gördüğümüz en renkli ve en güzel tapınak burası. Net. Değil mi? Kesinlikle. İyi ki de gelmişiz. Şahane. Ama güneş gerçekten yakıyor. Hissediliyor. Eski eski boyamalar var burada. Resimler var. Bu da var.
Güle. Yine muazzam bir tapınağa geldik. Yine bu maskelerle başlıyor tapınak. Bir önceki videoda izlediyseniz eğer bu maskelerin, bu korkunç suratların ne olduğunu anlatmıştım. Burası tapınağın toplanma alanıymış. Her gün sabah 6.30-7 gibi tapınağın tepesinde bir borazan varmış. 6.30-7 gibi 3 kez ötermiş o. Sonrasında herkes burada toplanırmış, bütün keşişler ve bazen 1 saat, bazen 2 saat, bazen 3 saat diyor dua edilirmiş burada. Burada her gün sabah şu minderlerin üzerinde keşişler ve bizim şu an yürüdüğümüz yerde, aralardaki yerlerde de ziyaretçiler oturuyormuş bu sabah törenlerin, sabah ayinlerini izlemek için. Keşiş rehberimiz diyor ki bazen burada keşişten daha çok turist, Avrupalı turist oluyor diyor. Vay be, burası çok hoş, çok ilginç bir yermiş. Bir sürü heykel var. Hepsinin farklı farklı anlamları var. Yazıyor önünde. Çok fazla detay var ve bu detayların hepsinin birer anlamı varmış. Ya bunları öğrenmek, araştırmak herhalde aylar ya da yıllar alıyordur. Bunları bilince de zaten keşiş oluyorsun. His name is Baldan Shirap, okay? Wow. His name is Baldan Shirap. Şöyle çok ilginç bir şey anlattı. Buna çok şaşırdım gerçekten. Şu en baştaki, şimdi bu Budist manastırlarında 2 çeşit manastır varmış. Bir kırmızı manastırlar, kırmızı taht, bir de sarı taht varmış. Burası sarı manastırlardanmış, sarı ekolü takip ediyormuş. Dalai Lama da sarı ekolün lamasıymış. Bu en baştaki heykel buranın kurucusu, baş keşişiymiş. Şimdi 1. keşiş ölüyor. Mesela ilk keşiş, kurucu. Yakıyorlar, küllerini alıyorlar. Özel bir karışımla birlikte heykel yapabilecekleri bir forma karıştırıyorlarmış o külleri. Ve o kişinin heykelini o kül karışımıyla birlikte yapıyorlarmış. Yüzünü falan aynı şekilde yapıyorlarmış. O kişinin aynı yüzünü yapıyorlarmış. Bu arkamdaki heykel de buranın kurucusu olan baş rahibinin küllerinden yapılmış. Bu heykeller hep böyle yapılıyormuş. Gerçek bir keşişin heykeli yapılıyorsa bedeni yakıp külleri alıp özel bir kil karışımının içine ekleyip heykelleri böyle yapıyorlarmış. Bu Dalai Lama, az önce bahsettiğim Budistlerin şu anki ruhani lideri. Bu tahtı ona ayırmışlar ve üzerine bir fotoğraf koymuşlar. Arkadaşlar, tapınaktan çıkınca sizi böyle bir teras ve böyle bir manzara karşılıyor. Yani nefes kesici. Ya şimdi diyorum ki böyle keşke buraya şöyle bir haftalığına gelseydik de 1-2 gün şu tapınağın yakınlarında durup kalıp burada birazcık böyle sakin vakit geçirseydik ya. İnanılmaz güzel olurdu. Burası beni çok etkiledi. İnanılmaz bir yer ya. 360 derece dağ görüyor. Karlı dağlar görüyor, ova görüyor, nehir görüyor. Ben mest oldum buraya. Tapınağın bir tarafı Indus nehrine ve vadiye bakıyor. Bu tarafında da devasa vadiler, dağlar ve yavaş yavaş artık şu tepenin arkasında da Leh var. Ya 360 derece dağlarla çevrili küçücük bir platonun ortasına kurulmuş bir tapınak burası. Çok ilginç. Gerçekten çok etkilendik. Dağa gidemeyip buraya geldiğimiz için sanırım herkes çok mutlu. Gerçekten bu bölgede gezdiğimiz 5-6 tapınak içerisinde çok net bir şekilde en güzeli burasıydı. Kompleksin içinde bir sürü tapınak var. Bunlardan sonuncusunu gezmek için
İnanılmaz bir yere geldik arkadaşlar. Burada bir Buda var. Aşağı doğru bir kat daha devam ediyor. Saat yönü. Burada live stories. Buradaki boyamaların hepsi Buda'nın hayatını anlatan boyamalarmış. Son tapınağa girdik. Burası Gümüş Tapınak olarak geçiyor. Burada 2 tane stupa var. Bunların içinde buranın 6. baş rahibi ve 7. baş rahibi varmış. Yıllar boyunca bu rahipleri bağdaş kurmuş, meditasyon yapar pozisyonda yukarıda bir odada tutmuşlar. Ve insanlar ziyarete geliyormuş. Şurada zaten fotoğrafları var o tuttukları anların. Yıllar boyunca insanlar ziyarete gelip dualarını etmişler bu lamalara. Şu anki lama 9. baş keşiş demiş ki artık bu lamaları buradan alalım. İçine de keşişleri yerleştirin. Bunların içinde 6. ve 7. baş keşişler varmış. 1 gidelim, 2 gidelim, 3 gidelim. Okay, we can accept. Nerede? Burada, şuradaymış. Rehberimizin amcası olan keşiş bizi çaya davet etti ve dışarıdan gelen insanların göremediği ibadet için kullanılan bir odaya getirdi bizi. Burada oturuyoruz ve çay içeceğiz. Vay be, keşiş çayı içmedik de demeyiz artık. Afiyet olsun. Arkadaşlar, bugün her ne kadar içimizde birazcık böyle gidebilecek miyiz, başarabilecek miyiz diye düşüncelerle başlamış ve sonrasında da gidememiş olsak da gerçekten bu tapınakla birlikte muazzam bir bitiriş yaptık. Bu Leh bölgesindeki son videomdu. Bundan sonra yine Hindistan'dayız. Fakat bu bölgeden artık ayrılıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine Hindistan'da görüşeceğiz.